Dostlar selamünaleyküm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Türkiye'nin desteklediği Cumhurbaşkanı adayı seçimi kaybetti. Rumlarla birleşmek isteyen ve işgalci Türkiye Kıbrıs'tan defol pankartı açanların bile desteklediği Erhürman seçimi kazandı. Peki bundan sonra ne olacak? Türkiye KKTC ilişkileri bundan nasıl etkilenecek? Daha da önemlisi Doğu Akdeniz'de Türkiye destansı bir mücadele veriyordu yıllardır. Bu mücadele artık rafa mı kalkacak? Yani Türkiye çok mu büyük kaybetti? Bugün bu soruları cevaplıyoruz ve normalde bunu demem ama bu sefer videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü en can alıcı kısımları videonun ikinci yarısında konuşacağız. Ve ikinci yarısı için şimdiden söyleyeyim, orada söyleyeceğim hiçbir şeyin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milliyetçileri değil, yani Türkiye aşıkları değil. Onlar üstlerine alınmasınlar. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve bu seçimlerin Türkiye ile ilişkiler ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına etkisi başlıklarını en son konuşuruz. Öncelikle bir seçimlerden bahsedelim. KKTC vatandaşları toplam 777 sandıkta oy kullandı. Sandık sayısı az olduğu için sonuçlar çok hızlı belli oldu. Türkiye gibi değil, küçük bir yer, hemen sayılabiliyor. Zaten seçimlerin iki aday arasında gideceği belliydi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yarışacaktı. Öyle de oldu. Sonuç olarak da Erhürman oyların yaklaşık %63'ünü alıp seçimi kazandı ezici bir üstünlükte. Ersin Tatar %36'ya yakın bir oy aldı. Diğer adaylardan bahsetmiyorum. Yani bu sonuca göre seçim birinci turda tamamlandı. Türkiye'nin desteklediği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçimi kaybetti. Çünkü sağ seçmen sandığa gitmedi. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan en düşük katılımlı Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu bu. Hatta en düşük katılımlı seçim oldu. Ve adayların arkasında birleşen partilerin oy oranlarını filan hesap ettiğinizde çok net şekilde görülüyor ki sandığa gitmeyenler Ersin Tatar'ın seçmeni. Kıbrıs'ta ekonomi gibi konularda küskünlükler vardı. Onlar sandığa yansıdı ve dün gördüğümüz tablo ortaya çıktı. Tufan Erhürman seçimden sonra yaptığı ilk açıklamasında Türkiye ile ilgili mesajını verdi. Dış politika elbette Türkiye ile yakın istişareyle yürütülecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Bu açıklama aslında ondan beklenmiyordu. Çünkü bu seçimde Türkiye ile iyi ilişkileri isteyenlerle Rumlarla federasyon isteyenler yarışmıştı. Hatta seçimdeki ilk sonuçlar açıklandıktan sonra seçimi kazanan Erhürman'ın destekçileri canlı yayında filan coştular. Hangi kanalda hatırlamıyorum. Seçimlerin sonuçlarına bakayım diye canlı açmıştım. Canlı izliyordum da böyle dün küçük önemsiz bir kanaldı. Muhalif iki tane gazeteci Türkiye'nin Kıbrıs Büyükelçisi'nin istenmeyen adam ilan edilmesi gerektiğinden filan bahsetti. O kadar ileri gittiler. Gerçi şaşıracak bir şey yok çünkü Kıbrıs'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın arkasında toplanan bütün seçmen Türkiye düşmanı olmasa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ne kadar Türkiye düşmanı varsa sonuçta bu adama destek verdi. Bu adamın miting alanlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrakları kesinlikle yer almadı. Onun yerine mitinglerde işgalci Türkiye, Kıbrıs'tan defol gibi pankartlar açanlar vardı. Birleşik Kıbrıs pankartları filan açtılar. Yani Türkiye'siz bir Kıbrıs hayalini sadece Rumlar ve İsrail kurmuyor. İşte o kitle Tufan Erhürman'a destek veren kitlenin içindeydi. Ciddi anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir akıl tutulmasına şahit olduk. Önde giden 4 aday vardı. Hadi ikisinin hiç şansı olmadığı için onları konuşmayalım. Sadece Ersin Tatar ve Tufan Erhürman'dan bahsedelim. Ersin Tatar'da bir sıkıntı yok. Kendi devletinin devamını istiyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının devam etmesini istiyor. Ve bunu destekliyor. Normal olan da bu. Ama Erhürman KKTC vatandaşlarına federasyonu vaat ediyor. Yani bu ne demek? Cumhurbaşkanı adayı olduğum ülkeyi yıkacağım demek. Bu devleti yok edeceğim demek. Bu devleti yok etme hedefiyle Cumhurbaşkanı adayı oluyorum demek. Cidden bir akıl tutulması bu. Ya bir devlete Cumhurbaşkanı adayı oluyorsunuz ve mitinglerinizde o devletin bayrağı taşınmıyor. Ama işin daha da kötüsü bu şartlar altında seçim kazanabiliyorsunuz. Biz de burada yavru vatan filan diye kendimizi hırpalıyoruz. Neyse işin sistem kısmına girmeyeceğim. İhtiyaç da yok. Nedenini birazdan konuşuruz. Ama bunun elbette bir sebebi var. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı köklerinden nasıl oldu da bu kadar koptu? Bunu irdelemek gerekiyor. Bakın bugün Güney Kıbrıs'ta birleşme hayali kuranlar Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Aynı Güney Kıbrıs sadece 50 yıl önce adada Türklere yapmadığını bırakmamıştı. Nüfusun %30'u Türktü. Yani 1 milyon insan yaşıyorsa 300 bini Türktü. Ve bu Türkleri özellikle 1963'ten Türkiye'nin adaya müdahale ettiği 1974'e kadar sadece %3'lük bir alana sıkıştırdılar. Ablukaya aldılar. İş vermediler, aş vermediler, yardım gelmesine izin vermediler, nefes aldırmadılar. Bir de bunun üzerine zulmettiler. Daha bunun üzerinden 50 yıl geçti ve KKTC halkı bunu unuttu. Peki neden? Aslında çok basit. Burada yaşananlar
yaşananlar, yani 74 öncesi yaşanan o zulümler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim müfredatında bile yer almıyor. Yani yeni yetişen nesil burada yaşanan olayları sadece başlıklar halinde biliyor, yüzeysel şekilde. Onlara yaşanan büyük trajediler anlatılmıyor. Nasıl olabilir böyle bir şey diye düşünürsünüz muhtemelen. Bunun da çok önemli bir sebebi var. KKTC Talim Terbiye Kurulu. Bu kurulda hani şu başörtüsüne salya akıtan bir öğretmen sendikası vardı ya, onlar var. Ve bu tarz içeriklerin geçmesine müsaade etmiyorlar. İşte bu durum zaman içerisinde böyle bir sonuç ortaya çıkardı. Bunun yanında Kıbrıs Barış Harekatı öncesindeki zulmü birebir gören insanların sayısı azalmaya başladı. Artık onlar ölüyorlar. İşte o hafızayı yeni nesillere aktaramamanın sonucu yaşandı dün. Peki ne yapacağız? Bu konuda ilk yapmamız gereken şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu alanda hızlı bir şekilde çalışmalara başlamak. Özellikle burada TRT'ye çok iş düşüyor. Orada 74 öncesinde yaşananların halka çok detaylıca anlatılması ve gösterilmesi gerekiyor ki yeni nesil Rum yönetimiyle, yani daha açık bir ifadeyle söylersek Rum halkıyla yan yana yaşayamayacağını bilsin. Bugün bile Rumlar duruşlarını gizlemiyorlar aslında. Her fırsatta Kıbrıs Rumlarındır diye açıklamalar yapıyorlar. Hatta daha geçen gün Güney Kıbrıs'ta liseli Rum öğrenciler Kuzey Kıbrıs sınırına yürüdü. Türkler adadan defolun sloganlarıyla. Bunları bile görmeyene görsel medyayı kullanarak ne kadar bir şey anlatabiliriz bilmiyorum ama elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ve şimdi gelelim işin esas boyutuna. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ilişkileri ve daha da önemlisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına. Seçim sonuçları açıklanınca ciddi bir kesim Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına büyük bir darbe indirildiğini düşündü. Hatta İsrail'in tek bir mermi atmadan Kıbrıs'ın tamamına hakim olduğunu söyleyenler de oldu. Artık Türk askeri adadan çıkacak, federasyon kuracaklar ve bizim adada hiçbir etkimiz ve gücümüz kalmayacak diye düşünüldü. Ama ardından Erhürman ilk açıklamasında Türkiye'ye göz kırptı ve dedi ki dışişleriyle ilgili meseleleri elbette Türkiye ile istişare halinde yürüteceğiz. Az önce söylediğim düşüncelere kapılıp üzülen o temiz insanların ciddi bir kısmı da bu sefer sevindi. Demek ki Türkiye bir şey kaybetmeyecek diye düşündüler. Ama ben ikisine de katılmıyorum. Yani ne en başta seçimi kaybettik diye üzüldüm, ne de Erhürman bu açıklamayı yaptı diye havalara uçtum. Çünkü Erhürman'ın burada yaptığı şey siyasi bir manevraydı. Yani bunu demek zorunda. Türkiye'ye posta koyarak göreve başlayamaz elbette. Ama benim sevinmeme sebebim o değil. Bunun beni sevince boğmamasının tek bir sebebi var. Bu cümle bile Erhürman'ın haddini aşması demek benim için. Dış politikada işleri Türkiye ile istişare halinde yürütmeyeceksin. Türkiye sana bunu böyle yapacaksın diyecek ve sen onu öyle yapacaksın. Tatar olsaydı evet istişare halinde yürütülürdü ama seninle aynı olmayacak. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili konuşurken unuttuğumuz ilk şey bizim oranın garantörü olduğumuz. Bakın bu pozisyon şöyle bir pozisyon. Siz şu an varsınız çünkü biz sizi koruyoruz. Onun için bu konularda fazla mütevazi olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Sen benim istişare yapacağım bir makam değilsin. Sen benim yap diyeceğim bir makamsın. Yap diyeceğim, yapacaksın. Bu kadar basit. Beni ilgilendirmeyen konularda dış politikada ne yaparsan yap. Ama yarın bir gün kalkıp da Türk askeri adadan çıksın dersen o zaman benim farklı bir yüzümle tanışırsın. Ve emin ol o yüzü görmek istemezsin. Veya yarın bir gün ben Rum yönetimiyle federasyon kurmaya karar verdim dersen o zaman yine benim çok farklı bir yüzümü görürsün. Ve yine emin ol o yüzü de görmeyi istemezsin. Yani kısacası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili konuları analiz ederken şu hatayı yapmayın. Biz diplomaside iki eşit güç değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ölürüz o ayrı ama biz oranın garantörüyüz. Yancısı değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili konuları yorumlarken bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Ha diyelim ki birileri bunları çok gaza getirdi ve gerçekten Türk ordusunu adadan çıkarmaya çalıştılar. Ya da işte bir federasyon kurmaya çalıştılar. O zaman ne olur? Olacak şey belli. Bu iş ilhaka kadar gider gerekirse. Biz adanın Türk milliyetçileriyle yan yana yürürüz. Doğu Akdeniz'de yıllardır bütün dünyaya karşı mücadele verdik. Buradaki mücadele sadece adadan defol pankartı yazabilme yeteneğine sahip 3-5 zibidinin, 3-5 serserinin oyuncağı edilebilecek bir mücadele değil. Hani bir laf var ya, burada devlet yönetiyoruz beyler diye. Evet tam olarak öyle. Ve şunu asla unutmayın. Türk devleti sabreder. Ama bıçak kemiğe dayandı mı kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Ve tüm bunları göz önünde bulundurarak diyorum ki inşallah Tufan Erhürman durması gerektiği yerde durur. Ve boyundan büyük işlere kalkışmaz. Allah'a emanet olun.